We're heading to the border right now. Our family are there. We worry about our family. Şimdi biz attığımızda onların insanları ölüyor. O da attığında bizim insanlar ölüyor. Ben Hamene'yi çok sevdiğim insan. I just spoke to one woman. She said they're very happy with the attacks on the regime. Trump'a diyelim ki insafın olsun. Bizim Amerika'nın insanlarından bizim sorunumuz yok. Onlar da bize bizim gibi insanlar. Son dakika var abiler. Ben de oradayım. Dakika o kan damlamasına da biz de orada savaşa hazırız. On April 5th, Easter Sunday, Donald Trump posted this message, threatening to target Iran's civilian infrastructure if the Strait of Hormuz was not reopened. 2 days later, he threatened the total destruction of Iran, saying, quote, "A whole civilization will die tonight." With Trump's deadline less than 24 hours away, we traveled to the far east of Turkey, to the border city of Van, to speak with the Iranian people caught in the middle of this war. We wanted to understand how they view the war, the Iranian regime, the United States, and the prospect of peace. Yani biz çatışmaya, savaşmaya gelmedik buraya. Biz yaşamaya geldik. Van is a Kurdish majority city just 60 miles from the Iranian border. Sizleri burada görmek keyif, mutluluk. Tekrar gidin bir daha gelin buraya. Typically, it's a popular vacation spot for Iranians, known for its beautiful nature, great food, and nightlife. But these days, it's also the first stop for many Iranians fleeing the war. Even the locals we spoke to in Van had strong feelings about the conflict raging just across the border. Trump'a sesleniyorum arkadaşlar. Trump kendine çek düzen ver kardeş. Bizi kimseyle karıştırma ha. Biz varlıyız ha. Allah'a emanet ol Trump. Allah'a emanet ediyorum. Dikkatli ol. There are signs of the Iranian presence here everywhere, from the letters and the numbers we see on signs to the food, the people. So we've heard from some of the locals here that it may be difficult to speak with Iranians candidly about the situation in Iran and the war that's ongoing because there's still a lot of risk involved with discussing those topics, especially if they're going back to Iran or they have family in Iran. That evening, we went to the city bus station, one of the main arrival points for Iranians coming to Van. Even the people that were willing to speak with us didn't want their faces recorded. Hangi şehirden geldiniz? Azerbaycan. İran Azerbaycan'ı Urmiya şehri. And with Trump's threat of total destruction looming just hours away, the people we spoke to described a dire situation inside Iran. Biz çok istiyoruz savaş biter çünkü ailemiz sıkılıyor. Yani fiyatlar hassa çok yukarı. Biz hatta İran'da çalışamıyoruz. İyice geçiniyoruz ama şu saldırılar oluyor ya, İsrail'in pilotları var, geliyorlar, karargahları çok saldırıyorlar. Sizce savaştan en çok kim sorumlu? Sorumlusu belli ama şu anda demek olmuyor. Tamam. Evet. Tamam. Belli yani sorumlusu baksanız belli. Sorumlu kim? According to both these men and the people we would speak with at the border, the nature of the attacks had changed in recent weeks. Yani 10 gün, 15 gün önce biraz azdı saldırı, karargahları vuruyordu. Ama şimdi o yerler ki halk var, Siberliler onları da saldırıyor. Evlere saldırıyor, çocuklara, okullara. Yani bizim sokağımızda, arka sokağımızda, evimizin öncesinde bir tane de ev vardı. Hepsi Siberli. 4 gün ya 5 gün önce oraya da saldırı oldu. Bir tane eve vurdular. 3 katlı evdi. O evde de 2 tane beyle gelin vardı. Yani yeniden düğün yapmışlar. Sabahtan eve geldiler de o pilot uranı vurarken onlar da öldü. 2 tane de general öldü orada. Yani orada generalın eviydi. Çocuklar da öldüler, Siberliler de öldüler orada. O saldırıda. They also told us what they see as the real motive for this war. Şimdi İsrail, biz bomba kullanmadık. Bizim bombamız yok. Bombamız olmayan anda yine de bize saldırı yapıyorlar. Biz yapmasak da saldıracaklar, yapsak da saldıracaklar. Niye? Bunların amacı İran'dan biliyor musun ne? Petrolmuş. Şu Venezuela var ya, Venezuela'nın başkanını gördün mü nasıl yakaladılar? Oranın sadece petrolüne göre yakaladılar. Bazı insanlar diyorlar ki Venezuela operasyon Evet. Amerikalılar için çok kolaydı. Evet. Ve belki Trump düşünüyordu ki İran savaş aynı olacaktı. Yani çok kolay olurdu. Yok, kolay olmaz. Biz dünyayla savaşı başlamadık. Onlar bizden savaşı başladılar. Yani ilk hamleni biz etmedik. Onlar etti. Bizim büyük başkanımız oldu.
Ayetullah Hamene'yi terör ettiler onlar. Yani İran halkı da Ayetullah Hamene'yi çok seven bir halktı. Gerçekten. Böyle evet ona göre. O bizim babamız sayılırdı. Ona göre çok seviyoruz. Şimdi eğer yer savaşı çıkırsa İran'da biz tüm halkımız yer savaşına gideceğiz. Yani biz savaşacağız. Biz asla toprağımızı, vatanımızı bırakmayız. They had these messages to share with Donald Trump and with the American people. Yani biz Donald Trump'a bir tane mesajımız olursa, eğer sen bizim iyiliğimiz için devletle savaşıyorsan bu savaşı bitir. Çünkü senin savaşın biz Sibellilere çok zarar veriyor. O sanıyor ki ben devleti vuruyorum ama onun bir tane füzesi 20 tane, 30 tane, 40 tane, 50 tane Sibel öldürüyor. Çocuklar ölüyor. Biz bunu istemiyoruz. Yani biz bu iyiliği istemiyoruz. Eğer istiyorsunuz savaş bitsin, konuşmayla halledin. Yani füzelerle olunmaz. Eğer füzeler de bunlar devam ederse İran büyük cevap verecek bunların karşısında. Hayatında hiç bir Amerikalıyla tanıştın? Konuşmadım. Sen ilk adamsın. Biz İran halkı savaş istemiyoruz. Amerika halkı da savaş istemiyor. İsrail halkı da savaş istemiyor. Bu savaş 3 devletin hakkında olunmuş. Halk, Amerika halkı, İsrail halkından biz müşkülümüz yok. Nasıl onların İran halkından işleri yok. Onlar da bizim gibi insanlar. Niye? Onlara da zarar. Bizim hepimiz insanız. Yani biz çatışmaya, savaşmaya gelmedik buraya. Biz yaşamaya geldik. So we're just now leaving the bus station here in Van. We spoke to several more Iranians who didn't want to appear on camera or even have their audio used at all. Basically, they told us that if they even say one word that can be perceived as critical of the Iranian government, of their response to the war, of their crackdown, of anything, they could be threatened upon their return to Iran. Their family could be threatened. People are really minding their words, and people were in general much more willing to speak openly and candidly with us when they knew the cameras were not rolling. In the morning, we met up with Ruşen and Kadir, two local journalists and fixers who'd agreed to take us out to the Kapıköy border crossing, the physical gate between Turkey and Iran. Okay, so it's the next morning now. Yesterday was April 7th. It was the day that President Trump was on his Truth Social threatening total destruction of Iran. Fast forward to this morning, and we woke up to the news that a ceasefire has been reached between Iran and the United States. We're heading to the border right now to speak with Iranians, either coming from Iran or going back to Iran. It'll be interesting to see if more people are going to immediately head back with that news of the ceasefire, or if they're being a little bit more cautious. The drive from Van takes a little over an hour, and after passing through a snowstorm, we arrived to the border. We could see through to the Iranian side, where a black flag of mourning had replaced the typical Iranian national flag. Okay, so we're here at the border. It's very, very busy, as you can see. Lots of people coming and going. People are still entering to Turkey, but a lot of people this morning are returning to Iran. Nereden geliyorsunuz? Tehran. Tehran'dan. Durum nasıl orada? Bombaran var fakat burada. Bu da benim hanımdı ki bu da 58 ildir biz bu ham. Seninle de konuşabiliriz abla. Konuşalım mı? Bu Türkçe bilmez. Türkçe bilmez. Yok, Türkçe bu 58 ildir benim. Teşekkür. Memnun. While most people we spoke with were critical of the Iranian government or avoided politics altogether, we also heard from those who remained loyal to the regime. Nereden geliyorsunuz? Tehran. Tehran'da hayat nasıl şu an? Şu an sakin ama önceden çok kötü. Hiç İran'ı terk etmeyi düşünüyor musunuz? Asla. Ben bir avuç toprağımı dünyayla değişmem. Ben büyüklerime çok saygılıyım. Ben Hamene'yi çok sevdiğim insan. Evet, böyle. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Motivations for crossing the border varied too. Good morning. Good morning. Are you coming because of the war here, or you already had plans? We're content creators. We don't have internet, so we can't work. Because of that, we came here to maybe work. Tehran'dan geldik biz Təbrizə, Xoydan da geldik bura. Buradan da gedirik İstanbul'a, İstanbul'dan da Paris'e. Paris'e. Paris'te burada benim kızım var, oğlum var, torun var.
gedir onlara baş vurarıq. Şu an mesela ben böyle zəhmətlə gelmişim ya sabah 7'den. Ben oradan geçerdim havalimanından bir saate İstanbul'daydım. Şimdi ben gel Van'a, Van'dan geç İstanbul'a, İstanbul'dan geç o birisi başka yere. Böyle de. So I just spoke with a group that didn't want to appear on camera. At least part of the group was born and raised in the US, in Texas. One of the gentlemen told me that they were very happy when the attacks from the US and Israel started. But over the last few weeks, as the attacks have expanded and started to increasingly target civilian infrastructure, he said their faith in the entire operation has faded quite a bit and they're pretty skeptical of it at this point. Right behind me is the Iranian national taekwondo team. They've just come through the border. They're on their way to a tournament in Uzbekistan. I just spoke to one woman and her family who are re-entering Iran after a month in Europe. She said they're very happy with the attacks on the regime. She said verbatim, we're happy they killed the leaders, but we are not happy that they're targeting civilian infrastructure, that they're targeting our bridges, our power. It seems like for a lot of people it's mixed feelings. They're happy to see someone confronting the regime, but at the same time it's making life even harder for normal Iranians. Nereden geliyorsunuz bugün? Tebriz'den abi. Tebriz'den. Evet. Ve hayat nasıl orada şimdi? Çok güzel şimdi. Her şey yolunda. Şey yok yani öyle mühim bir şeyler yok ki mesela insanları biraz ama söktüler, dağıttılar okulları, hastaneleri, bazı mesela havalimanı. Yani öyle olsun ki sülh olsun yani barışık olsun. Barışık olsa şimdi biz attığımızda onların da insanlar ölüyor. O da attığında bizim insanlar ölüyor. Mesela ben şahit idim mesela Nevruz bayramında ben gittim. 20 gün Tebriz'deydim. Orada mesela çoğu gördüm evine vurmuş mesela. Garibanlar ne sipahlıdır, ne begolu demişti, askerlidir, ne bir şey. Adı insan yani. Normal bizim insanlar için. Onlar biraz yazık yani. How's the situation in your city in Urmia right now? Have you seen attacks? Have there been? Many times. Last night was bad, actually. Our family are there. We worry about our family. It's not good. Yeah. It's not good. Despite the news of a ceasefire overnight, many people on the ground seemed skeptical that an end to this war was actually in sight. Peki ateşkese itimat var mı? Bence yok. Ne olur? Bence gücünü toplar. Trump gücünü toplar. Sonradan yine saldırıya geçer. Peki abi Amerika'nın dün ilan ettiği ateşkese itimatınız var mı? Evet. Yani o sürdürülebilir Kesinlikle mi? yok. O belli değil ya. Ne olacak? İnşallah iyi olur. Nasıl? Yani biraz Trump bizimkiler de arkadaş oluruz yani ben doğrusu insanların yanayım. Do you think that this new ceasefire that happened last night, do you think that it will stay and the war will end, or do you think the fighting will start again? I had hope, but now I don't have any hope, actually, to be honest. We asked what people would like to say to the American people. دوست دارم که همه چی خوب پیش بره، مملکتم ایرانم خوب باشه. هر چی صلاحش باشه اون باشه. Çok teşekkür ederiz. Ben de Memnun. teşekkür ederim. Peki Amerika halkına bir şey söylemek istesen ne söylemek istersin? Onları çok severiz. Tamam. İyi ki birbirimizden olak, arkadaş olak, her şeyimizi paylaşak, paylaşak. İnsan yani bu. Biz asla bu işi onlara yapmazdık. And also to Donald Trump. Trump çok kötü. Çok kötü, çok kötü. Allah'a ne cevap verecek? Çocuk katliam etti. Trump'a diyelim ki insafın olsun. Burak böyle bir inadı bırakak yani. Biz de bırakak, o da bıraksın. Tabii biz ona söylediğimizde o diyecek inatsız yapıyorsunuz. O bize diyende biz de ona diyoruz. Ya böyle. Herkes bizim orada barışığı sever yani. Biz de hakkımızı isteriz ya. Tabii hakkımız için çalışıyoruz. O nasıl mesela bize girmiş, biz de koymayacağız toprağımıza girsin. Tabii son dakika var abiler, ben de oradayım. Dakika o kan damlamasına biz de orada savaşacağız inşallah. İnşallah savaş olmasa iyi olur. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Across every conversation we had, regardless of politics, the common thread was a genuine desire for peace.
We heard it from every single person we met, both on and off camera. No one wished harm on the American people. No one wished harm on the Israeli people. People wished for decency, for restraint, for dialogue, and for friendship. And while most people doubted that this war would end soon, we still found signs of hope for a brighter, more peaceful future. We got engaged the first day of the war. Congratulations. Yeah, that was a good day. Yes. So, When will you do your wedding? Do you know? When the war It's over. is over.